Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Önceki videoda İngiltere'de yer alan şeriat konseylerinden bahsetmiştik ve bunlar hakkında kısa bilgiler vermiştik. Bu videoda ise inşallah bu konseylere biraz daha detaylı bir şekilde değineceğiz. Öncelikle şunu söyleyelim. İngiltere'deki bu şeriat konseylerinin İslam hukukundaki fıkhi dayanağı fıkıh kitaplarımızda yer alan tahkim konusudur. Zaten beşeri hukukta da bu durum aynı şekilde tahkim diye isimlendirilir. Buradan yola çıkarak konseylerde hakem konumunda olan İslam hukuk alimleri fıkhi kurallar eşliğinde insanlar arasında hükümler vermektedirler. Şeriat konseyleri ortalama 50 yıla yakındır İngiltere'de hizmet veriyor. Günümüzde İngiltere'nin birçok şehrinde bu konseylerden zaten mevcut. Bu konseylerin sayıları da tam olarak bilinmiyor. Ama İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan bir rapora göre ülkede 30 ve 85 arasında şeriat mahkemesi olduğu tahmin ediliyor. Bunlar da zaten genelde büyük şehirlerde var. Yani küçük şehirlerdeki Müslümanlar da şeriat mahkemelerine başvurmak için büyük şehirlere geliyorlar. Bu mahkemelerden bazılarının aylık ortalama 300 tane davaya baktığı da söyleniyor. Hatta Londra'da bulunan bir şeriat konseyinin müdürüyle yapılan bir röportajda kendisi şunu söylüyor. Diyor ki biz burada ortalama aylık 200 ila 300 davaya bakıyoruz diye söylüyor. Bu şeriat mahkemeleri ceza hukuku alanlarına girmiyor. Yani bunlar sadece aile hukuku, finansal konular, işte tahkime konu olabilecek davalara bakıyorlar. Yani ceza hukukuna girmiyorlar. Şunu da söylemek gerekir ki İngiltere'de bu şeriat konseylerine gerçekten yoğun bir ilgi var. Yani Müslümanlar kendi özgür iradeleriyle hukuki problemlerini çözüme kavuşturmak için şeriat mahkemelerine başvuruyorlar. Türkiye'de ne yazık ki şeriatın kadın hakları ihlaline sebep olduğunu söyleyen bazı bilgisiz insanlara karşı şunu söyleyelim ki şeriat mahkemelerine başvuran İngiliz vatandaşlarının büyük çoğunluğu kadınlardan oluşuyor. Yani kadınlar haklarını aramak için şeriat mahkemelerine, şeriat konseylerine gidiyorlar. Hani öyle bizdeki şeriat karşıtlarının dediği gibi İngiltere'de kadınlar şeriattan kaçmıyor. Bilakis şeriata sığınıyorlar. Yapılan istatistiklere göre de şeriat mahkemelerine başvuran kadınlar arasında doktorlar, avukatlar, öğretim üyeleri gibi kadınlar yer alıyor. Ayrıca özellikle son yıllara baktığımızda ülkede şeriat konseylerine rağbet konusunda bayağı bir artış var. Hatta İngiltere'deki bazı hukuk bürolarına şeriat bölümleri dahi açıyorlar. Londra'da bunu yapan Müslümanlara ait birçok hukuk bürosu var. Şimdi inşallah şeriat mahkemelerinde görülen bir dava örneğinden bahsedelim burada. İngiltere'de sanırım Leyton bölgesinde olması lazım. 28 yaşında Ömer Hannan isminde bir kişi işletmiş olduğu temizlik şirketinde İngiliz Müslüman ortaklarıyla arasında meydana gelen anlaşmazlıkları İngiliz mahkemelerine gitmek yerine şeriat mahkemelerine gidiyor. Ve bu durumu da kendisi vermiş olduğu bir röportajda şöyle açıklıyor. Diyor ki şeriat mahkemesi benim manevi ilkelerime daha uygun düşüyordu. Bu yüzden İngiliz mahkemesine gitmek yerine şeriat mahkemesine başvurdu. Ayrıca ortaklarımızla aramızdaki olan problem yani anlaşmazlık da çok hızlı bir şekilde yani sadece 3-4 ay gibi kısa bir sürede çözüme kavuştu. Bu durumun bana maliyeti ise sadece 200 sterlin kadar oldu. Eğer İngiliz hukuk sistemine başvursaydım hem maliyetim çok daha fazla olacaktı hem de çok daha uzun bir süre beklemek zorunda kalacak. Yani arkadaşlar görüldüğü gibi insanlar şeriat mahkemelerinden gayet memnunlar. Bunu da açıkça dile getiriyorlar. Hani neden memnun olmasınlar? Şimdi aynı durumun günümüz hukuk mahkemelerinde olduğunu düşünelim. Yani ortaklar arasında bir problem meydana geldiğinde ve bu durum mahkemeye intikal ettiğinde bu davalar kaç yıl sürüyor? Hatta insanlar arasında birçok çekişme, problem meydana geliyor ve bu dava sürecinde insanlar hem kendileri yıpranıyor hem de karşı tarafla problemleri daha da büyüyor. İşte bu yüzden İngiltere'de insanlar şeriat mahkemelerine oldukça rağbet gösteriyorlar. Ayrıca şunu da söyleyelim. Burada genele hitap eden videolar çekiyoruz. Bütün davalara değinmek ya da bu söylediklerimize tek tek kaynağı zikretme şansımız ne yazık ki yok. Bunu yaparsak video çok fazla uzun hale gelir ve bu da sıkıcı bir hale dönüşür. Hem diğer dava örneklerine hem de anlattıklarımın kaynaklarına yazdığım makaleden veya sempozyum metinlerine ulaşabilirsiniz. Bunları da inşallah videonun altında linkini bırakırım. İnşallah şeriat mahkemelerini anlatabilmişizdir. İlerleyen videolarda İngiltere'deki diğer bir hukuk mahkemesi olan İslam tahkim mahkemelerden bahsedeceğiz inşallah. Daha önce de söylemiştik. Şeriat mahkemelerinin vermiş olduğu kararlar devlet tarafından uygulanmaya alınmıyor. Ancak İslam tahkim mahkemelerinin vermiş olduğu kararlar devlet tarafından da uygulamaya alınıyor. Bu sebeple İslam tahkim mahkemeleri aslında bizim için
daha iyi bir örnek olabilir. Yani sonuç olarak şunları söyleyerek videoyu bitirelim inşallah. Görüldüğü gibi Avrupa'da şeriat mahkemeleri ve İslam tahkim mahkemeleri var. Müslümanlar isterlerse beşeri hukuk mahkemelerine, isterlerse de şeriat mahkemelerine rahatlıkla gidebiliyorlar. Bu konuda istediklerini yapmakta özgür bırakılmışlar. Ne bir başkasıyla ne de devletin işleyişiyle herhangi bir problemleri yok. Veya kimse onlara kalkıp da işte siz şeriatçılar böylesiniz diyerek onları aşağılamıyor ve de şeriata küfürler de etmiyor. Yani bakın elin Hristiyanı bu konuda Müslümana ve Müslümanın sistemine saygı duyarken bizim Müslümanlarımıza ne oluyor da sabah akşam hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadıkları şeriata laf söylüyorlar. Hani bence şeriata karşı olan bu insanlar cehaletlerinin ve cahilliklerinin kurbanı oluyorlar. Yani şeriat nedir hiçbir fikirleri yok. Ya da belki fikirleri var. Bunu bile bile sırf düşmanlık olsun diye de yapıyor olabilirler. Yani bakın arkadaşlar şunu çok net söylüyorum. Hani o şeriat düşmanı olup da şeriat mahkemelerinin bulunduğu İngiltere'ye giden insanlarımız Londra'da gezerken bir şeriat mahkemesine denk gelseler ne tepki verecekler acaba? Yani şöyle düşünün. Yolda bir işte İngiliz bir arkadaşıyla yolda yürüyorlar. Londra'nın sokaklarında yürüyorlar. Geçerken yolda bir bina gördü ve dışında Islamic Sharia Council yazıyor. Ve soruyor diyor ki ya bu nedir diye soruyor arkadaşına. O da diyor ki ya bu işte şeriat mahkemesidir. Burada şeriat hükümleri uygulanıyor diye soruyor. Yani acaba burada ne tepki verecek? Yani muhtemelen burada galiba sinir krizleri geçirirler. Yani burada nasıl şeriat mahkemesi olabilir? Buna nasıl izin verirler diye oturup ağlarlar herhalde. Yani Türkiye'deki şeriate karşı yaptıkları düşmanlıktan biz bunu anlıyoruz. Yani her neyse. Bilgisiz olduğu halde kendini çok bilgili zanneden bu insanlara Allah akıl fikir versin inşallah. Hepiniz Allah'a emanet olun. İnşallah şeriat mahkemelerini burada bitireceğiz. Bundan sonraki videolarda İngiltere'de bulunan diğer bir İslam hukuk mahkemesi olan İslam Tahkim Mahkemesi'ne başlayacağız inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.